Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel şöyle ajurlu bir model başlayacağız. Kullanacağım ip bebe yünü 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Şöyle birkaç sıra lastiğimi yaptım, hazırladım. Şimdi modeli kurmaya başlayalım. Bu modelde ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Modelin tam denk gelmesi için. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 4 sırayı bu şekilde yapacağız. Yani birinci sıra ön yüzünde düz, 2 arka yüzünde ters, üçüncü sıra ön yüzünde düz, dördüncü sıra arka yüzünde ters olarak öreceğiz. Daha sonra 2 sırada farklı işlemimiz var. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında tekrar bir artırma yaptım. İki ilmeği keserek tek ilmeğe düşürdüm. Düz örüyoruz. Bir artırma, sıradaki iki ilmeğimizi düz örerek keselim. Bir artırma, iki ilmeği keserek tek ilmek çıkartalım. Şöyle ajurlu model uyguluyoruz burada. Önce artırma, daha sonra kesme. Bir artırma, daha sonra sıradaki iki ilmeğimizi düz örerek sola doğru keselim. Kesme işleminden sonra sıra sonunda artırma yapmadan kenar ilmeğini örelim. Çünkü sıranın başında artırma yaptık, daha sonra kesme işlemi yaptık. Burada da artırma yaparsak ilmek sayımızda artma olur. Onun için kesme işleminden sonra kenar ilmeğimizi örüyoruz. Artırma yapmadan. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir alarak şu şekilde yine düz örerek kesme işlemi yaptım. Yani 5. sırada yaptığımız gibi aynı işlemi 6. sırada yapıyoruz. Önce artırma, daha sonra iki ilmeğin ikisini bir alarak kesme. Önce artırdım, daha sonra iki ilmeğimi bir kestim. Önce bir artırdım, daha sonra kesme işlemi.
Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Son 2 ilmeğim kaldı. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir aldım ve kestim. Kesme işleminden sonra kenar ilmeğimi ördüm. Artırma yapmadım. Evet, modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Bir kez kurduk. Şimdi ikinci kez kuralım modelimizi. Tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 4 sırayı bu şekilde yapacağız. Ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek 4 sıramızı tamamlayalım. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde düz örerek sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. İlmeklerimin tamamını düz örüyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Sıramı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzüne geçtim. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Beşinci sıra ön yüzünde yine şu ajurlu kısmı yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Önce bir artırma yaptım. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek keselim. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi şu şekilde düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırma, 2 ilmeği düz örerek keselim. 5. sıra ön yüzünde önce artırma yapıyoruz. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek sola doğru kesiyoruz. Evet, son 2 ilmeğimi de burada kestim. Artırma yapmadan kenar ilmeğimi ördüm. Sıra başında artırmayla başladım. Sıra sonunda kestim. Direkt kenar ilmeğimi ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. Aynı işlemleri yapacağım. 5. sırada nasıl yaptıysak aynısını yaparak devam ediyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma yaptım. Daha sonra bu ilmeğim bir de şu ajurlu olan ilmeğimin ikisini bir aldım. Yine düz ördüm ve kestim sola doğru. Bir artırdım. 2 ilmeği düz örerek sola doğru kestim. Bir artırma, 2 ilmeği keselim. Önce artırma, daha sonra sıradaki 2 ilmeği düz örerek keselim. Son 2 ilmeğimiz, önce artırma yaptım, daha sonra
Bu son kalan 2 ilmeğimi aldım ve sola doğru kestim. Kesme işleminden sonra artırma yapmayacağım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın model yavaş yavaş ortaya çıktı. Bence çok güzel şöyle ajurlu modellerden. Bir parçada daha önce yapmıştım. Hemen onu göstereyim. Bunu da şöyle boncuk lastik üzerine yaptım. Şöyle. Modelin ilerlemiş hali böyle. Arka yüzü bu şekilde. Bu modeli istediğiniz örgüde uygulayabilirsiniz. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, yani yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, süveter, etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Model gayet güzel ve kolay bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.